Binlerce yıldır tarihin koridorlarında tek bir isim yankılanıyor. Kayıp bir altın çağa dair bir fısıltı. Bu, hayalperestlere, kaşiflere ve akademisyenlere ilham veren, insanlığın hayal gücünü nesillerdir büyüleyen bir efsane. Bu, Atlantis'in hikayesi. Zamanının çok ötesinde bir toplumun beşiği olduğu söylenen görkemli bir ada uygarlığı. Halkının asil ve güçlü mühendislik ve felsefe ustaları olduğu anlatılır. Kendi dönemleriyle kıyaslanamayacak, hatta belki de günümüz teknolojisine kafa tutacak kadar gelişmiş bilgilere ve güç kaynaklarına sahip oldukları rivayet edilir. Bu eşsiz medeniyetin, eşi benzeri görülmemiş bir zenginlik ve uyum içinde yaşadığı söylenir. Ancak bu parlak uygarlığın kaderi, ani ve yıkıcı bir sonla mühürlenir. Anlatılanlara göre, kibirleri tanrıları kızdırdı ve sadece bir gün ve bir gece içinde, şiddetli depremler ve sellerle sarsılan bu kayıp dünya, okyanusun acımasız derinliklerine gömülerek haritadan ve hafızalardan silindi. Peki bu büyüleyici hikaye ne kadar gerçek? Atlantis gerçekten var mıydı? Bu efsanenin kökeni, antik Yunan filozofu Platon'un Memo 360 civarında yazdığı Tima Kritias diyaloglarına dayanıyor. Platon, bu metinlerde Atlantis'i, atalarının Atina'ya karşı savaşan denizci bir güç olarak tanımlar. Yoksa tüm bunlar, Platon'un ahlaki ve politik bir mesaj vermek için kurguladığı dahice bir alegoriden mi ibaret? İnsanlık tarihinin en büyük efsanelerinden biri mi? Yoksa keşfedilmeyi bekleyen somut bir gerçek mi? Bu yolculukta Atlantis'in gizemli hikayesini, Platon'un metinlerinin ardındaki sırları, ortaya atılan sayısız teoriyi ve modern bilimin bu kadim bilmeceye nasıl yaklaştığını derinlemesine inceleyeceğiz. Efsanenin ardındaki gerçeği ararken bize katılın. Tarihin derinliklerinde, okyanusun dalgalarının altında yatan kayıp bir dünya efsanesi fısıldanır. Adı, nesiller boyunca kaşiflerin, hayalperestlerin ve akademisyenlerin zihnini meşgul etmiştir. Atlantis. Zenginlik ve bilgelikle parlayan, ancak kibirleri yüzünden tanrıların gazabına uğrayarak bir gecede sulara gömülen efsanevi bir medeniyet. Bu büyüleyici hikaye, binlerce yıldır hayal gücümüzü esir alıyor ve bizi basit ama derin bir soruyla baş başa bırakıyor. Ya gerçekse? Bu efsanenin kökenlerini araştırdığımızda, yolumuz bizi antik Yunan'a, tarihin en büyük düşünürlerinden birine götürüyor. Atlantis'ten ilk kez yaklaşık 2400 yıl önce ünlü filozof Platon bahsetti. Platon, bu kayıp kıtayı Timaeus ve Critias adlı iki önemli diyaloğunda detaylı bir şekilde tasvir eder. Bu metinler, Atlantis efsanesinin temelini oluşturan ve günümüze ulaşan tek yazılı kaynaklardır. Platon'a göre Atlantis, Herkül sütunlarının, yani Cebeli Tarık Boğazı'nın ötesinde yer alan son derece gelişmiş bir ada uygarlığıydı. Platon, başkentin mühendislik harikası yapısını anlatır. Birbirini izleyen kara ve su halkalarından oluşan, köprülerle birbirine bağlanan ve merkezinde Tanrı Poseidon'a adanmış görkemli bir tapınağın bulunduğu bir şehir. Bu tapınağın duvarlarının ateş gibi parlayan gizemli bir metal olan orichalcum ile kaplı olduğu söylenir. Zenginlik, teknoloji ve askeri güç açısından döneminin çok ötesindeydi. Atlantisliler sadece kendi adalarına değil, aynı zamanda Avrupa ve Afrika'nın bazı bölgelerine de hükmeden güçlü bir imparatorluk kurmuşlardı. Platon'un anlatısına göre bu yenilmez güç gözünü daha fazlasına dikmişti. Ancak bu eşi benzeri görülmemiş refah, zamanla bir yozlaşmayı da beraberinde getirdi. Başlangıçta erdemli ve bilge olan Atlantis halkı, zamanla açgözlü, kibirli ve ahlaki değerlerden uzak hale geldi. Güçleri onları yozlaştırmış, ilahi kökenlerini unutmuşlardı. Bu ahlaki çöküş, tanrıların dikkatinden kaçmadı. Platon'a göre Zeus, yoldan çıkmış bu medeniyeti cezalandırmaya karar verdi. Tanrıların gazabına uğrayan Atlantis, korkunç depremler ve seller sonucunda tek bir kötü gün ve gecede denizin derinliklerine batarak yok oldu. Peki Platon'un bu detaylı anlatımı, Mısır'dan gelen kadim kayıtlara dayanan kayıp bir tarihin aktarımı mıydı? Yoksa bu hikaye, bir toplumun hırs ve ahlaki çöküş yüzünden nasıl kendi sonunu getirebileceğine dair, öğrencilerine ders vermek için kurguladığı güçlü bir alegori, bir düşünce deneyimiydi. İşte bu soru, Atlantis gizeminin kalbinde yer alıyor ve bizi gerçeği aramak için bir yolculuğa çıkarıyor. Yüzyıllardır araştırmacılar Atlantis'in yerini bulmaya çalışıyor. Öne sürülen bölgeler, Akdeniz, Santorini Adası, Atlas Okyanusu, Karayipler, Antarktika.
En güçlü teorilerden biri Santorini'dir. Yaklaşık 3600 yıl önce burada meydana gelen dev volkanik patlama, büyük bir uygarlığı yok etmiş olabilir. Bazı bilim insanları bu felaketin Atlantis hikayesine ilham vermiş olabileceğini düşünüyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinde deniz altında sıra dışı yapılar keşfedildi. Özellikle Japonya açıklarındaki Yonaguni yapısı büyük tartışmalara yol açtı. Bazı araştırmacılar bunların antik uygarlıklara ait olduğunu savunuyor. Bilim insanlarının büyük bölümü ise bunların doğal oluşumlar olduğunu düşünüyor. Bugüne kadar Atlantis'in varlığını kesin olarak kanıtlayan hiçbir arkeolojik bulgu bulunamadı. Eğer Atlantis gerçekten var olduysa, bu sadece tarihin tozlu sayfalarına eklenecek yeni bir bölüm olmazdı. Bu, insanlık anlatısının temelden sarsılması anlamına gelirdi. Binlerce yıldır medeniyetin beşiği olarak kabul ettiğimiz Mezopotamya ve Mısır'dan çok daha önce, okyanusun ortasında parlayan bir metropolün varlığını kabul etmek zorunda kalırdık. İnsanlık tarihine dair bildiklerimizin önemli bir kısmı değişebilir. Tarih kitapları yeniden yazılır, müzelerdeki eserler yeniden yorumlanır ve atalarımızın okyanusları aşan bir küresel ağın parçası olabileceği fikri ortaya çıkardı. Belki de dünyanın farklı köşelerindeki piramitler, anıtlar ve benzer mitolojiler arasındaki şaşırtıcı benzerliklerin kökeni, ortak bir Atlantiyen mirasa dayanıyordur. Bu sadece bir varsayım değil, medeniyetin kökenine dair devrim niteliğinde bir bakış açısı olurdu. Platon'un anlattığı gibi, eğer Atlantisliler bizimkinden farklı bir teknolojik yolda ilerlediyse, ne gibi buluşlara imza atmış olabilirlerdi? Belki de kristallerden enerji elde ediyor, yer çekimini manipüle ediyor ya da bilinçle kontrol edilen makineler kullanıyorlardı. Bu bilinmeyen teknolojiler, günümüz bilim insanlarına ilham kaynağı olabilir. Enerji, tıp ve mühendislik alanlarında çığır açan yeniliklerin kapısını aralayabilirdi ve o teknolojinin ardındaki kayıp bilgiler. Felsefe, astronomi, matematik ve sanat alanında binlerce yıllık birikimleri, insanlığın entelektüel mirasını nedenli zenginleştirirdi. Belki de evrenin işleyişine veya insan doğasının derinliklerine dair bizim henüz yeni keşfetmeye başladığımız gerçekleri onlar çoktan çözmüşlerdi. Atlantis'in keşfi, belki de henüz keşfedilmemiş başka uygarlıkların da habercisi olurdu. Eğer böylesine gelişmiş bir medeniyet tarihten silinebildiyse, okyanusların derinliklerinde ya da buzulların altında başka hangi sırlar yatıyor olabilir? Atlantis, yalnızca bir efsane değil, geçmişimize açılan kayıp bir kapı olabilir. Ancak tüm bu heyecan verici olasılıklara rağmen, somut gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Elimizdeki kanıtlar, Atlantis'in gerçekliğini bilimsel olarak doğrulamak için henüz yeterli değil. Efsane, arkeolojik bulgularla desteklenmediği sürece bir hayal olarak kalmaya devam ediyor. Yine de bu durum, arayışın değerini azaltmıyor. Belki de Atlantis'in asıl gücü, okyanusun dibindeki altın kaplı şehirlerde değil, insan zihninde ve ruhunda yaktığı o sönmeyen merak ateşinde yatıyor. Bizi bilinmeyene doğru iten, keşfetme arzusunu canlı tutan ve "ya öyleyse" sorusunu sorduran bu efsanevi güçtür. Atlantis gerçekten var mıydı? Yoksa insanlığın en etkileyici efsanesi mi? Bu sorunun cevabı hala okyanusların derinliklerinde saklı olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Atlantis gerçek miydi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Yeni belgesellerde görüşmek üzere.